Herkese merhaba. Meçhul Ben kanalındayız. Bugün yine ikinci el incelemelerimizden bir tanesi var. Yine B segment küçük bir Hyundai i20'miz var. Bunun incelemesini yapacağız. Paket farklarından bahsedeceğiz. Hangi donanımlara sahip, hangi özelliklere sahip bunlara kısaca değineceğiz. Hadi başlayalım. Hyundai i20 aslında eski neslinde 1.2, 1.4 MPI motorla nam saldı ve onun sorunsuzluğuyla bilindi. Artık sadece manuel viteste 1.2 MPI motoru kullanıyor. Diğer otomatik bütün şanzımanlarında ve bütün paketlerinde 1.0 GDI motoru tercih etmeye başladı. Bu turbo bir motor. MPI'ye göre 3 silindirlik bir motor. MPI 4 silindirdi ama bunda silindir sayısı 3'e düştü. O yüzden biraz gürültülü çalıştığını söyleyebiliriz. Biraz sarsıntılı ve de içeriye alıyor maalesef. Dezavantajlarından bir tanesi bu. Ama MPI'ye göre çok daha hareketli, çok daha kuvvetli bir motor haline gelmiş. Ve çift kavramalı bir şanzımana dönüştü Hyundai. Burada da sadece ilk kalkışlarda biraz sarsıntı hissettirdi. Onun dışında da pek bir problem teşkil etmediğini, vites geçişlerini hissetmeyeceğiniz kadar pürüzsüz yaptığını söyleyebilirim. GSR2 kapsamında olduğu için de biraz daha güvenli açısından birçok donanımlara sahip olmuş. Bagaj konusunda çok beklentiniz yüksek değilse çokça işinizi görecek. Kendi muadillerine göre ve kendi modelindeki araçlara göre yaklaşık 100 bin lira fazlası var diyebilirim. Ama bu da herhalde yılların getirdiği sorunsuzluktan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Biraz daha malzeme kalitesini kendi muadillerine göre biraz daha yüksek tutmaya çalışmış Hyundai. Yerli üretim bir araç olmasına rağmen bir 100 bin liralık fiyat farkı var gibi kendi model yaşı ve kilometre aralığındaki arabalara göre. Sert malzemeden oluşmuş olmasına rağmen bir tokluk olduğunu söylemekte fayda var. Ben bu konuda i20'yi beğendim. 1.0 kuvvetli bir motor. İstediğiniz tepkimeleri size veriyor. Bu konuda sizi üzmüyor. Serviste de işlemlerinizi yaptığınız sürece 5 yıllık garanti süresi bence insanı güvende hissettiriyor. Bagaj düşkünlerini çok da mutlu etmeyecek bir bagaj hacmi olduğunu söyleyebiliriz. 352 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Koltukları yatırınca 1100 küsürlük bir bagaj hacmine ulaşsa da çok tatmin edici olmadığını söyleyebiliriz. Burada tamir kiti bulunuyor, istetme bulunmuyor. En full paketini dahi alsanız istetmeyi opsiyonel olarak satın almanız gerekiyor. 40 litrelik bir yakıt tankı. 1088 kilogramlık bir ağırlığa sahip sürücüyle beraber. Süspansiyon sistemlerinden bahsedecek olursak arka süspansiyonlar torsiyon yani bağımsız değil ve sert bir süspansiyon olduğunu söylemek gerekiyor. i20 3 farklı pakette sunuluyor. Elite paket, Style paket ve Jump paket. Jump paket en boş olan paketi. Biz standart olarak Jump'la beraber sunulan, bütün donanımlarda sunulan özelliklerle başlayalım. Hepsinde yokuş kalkış desteği var. Lastik basınç göstergesi, acil durum freni, arka park sensörü, geri görüş kamerası. Gösterelim geri görüş kameramızı. Ve kameranın çok net olduğunu belirtmek gerekiyor. Kamerayı durdurabildiğiniz şurada bir kamera düğmesi var. Hız sabitleyici, kullanımı sağ tarafta, direksiyonun sağ tarafında bulunan bir cruise kontrol. Şerit takip asistanı. İki düğmenin de burada olduğunu belirtmek gerekiyor. Ekranda şu aracın solunda gördüğünüz. Hem şerit takip hem şeritte kalma asistanını buradan kontrol edebiliyorsunuz.
Sürücü dikkat uyarısı. Bunu kullanımda biraz rahatsız edici olduğunu söyleyebiliriz. Şerit takibi kapatsanız dahi, bazen şerit ihlali yaptığınızda, yani aracı yeni kullanmaya başlıyor olsanız dahi dikkat uyarısını alabiliyorsunuz ve sesli bir uyarı olarak geliyor bu. Tabii bunun sesini kapatabiliyorsunuz. Bu biraz rahatsız edebiliyor kullanımlarda. Bunu belirtmek gerekiyor. Çok erken devreye giriyor. Uzun far asistanı, burada gördüğünüz üzere aracınızı otoya getirdiğiniz vakit otomatik olarak uzun kısa farınızı kendisi ayarlıyor. Bunu otomatiğe aldığınızda karşıdan herhangi bir ışık kaynağı gelmiyorsa uzun farınızı otomatik olarak uzun açıyor. Karşıdan ışık geldiği zaman tekrar kısaya alıyor. Gayet kullanışlı ve düzgün çalıştığını söyleyebilirim. Çarpışma önleme sistemi, 4.2 inçlik LCD gösterge, 10 inçlik bir multimedya ekranı. Multimedya ekranının biraz sürücü odaklı ve hafif sağa doğru olduğunu söyleyebilirim ve bence çok şık duruyor. Öyle eğreti bir görüntüsü yok. Tuşlarla kontrol edebiliyorsunuz. Ses düğmesi yine fiziki düğme. Araçta fiziki düğmelerin gayet yeterince olduğunu söyleyebilirim. Yani sizin burada dokunmatikle uğraşmanıza gerek yok ama ekranımızın da dokunmatik olduğunu söyleyelim. Ama kullanış açısından hem direksiyon tuşlarındaki kullanışlık hem fiziki tuşların varlığı sizi rahatlatıyor, dikkat dağıtmıyor. Bağlantı ayarlarına gelelim. Yani şöyle gösterelim. Hem Bluetooth bağlantısı, hem Android Auto, hem CarPlay'i telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. USB girişi ve Type-C girişi mevcut. Style pakette arkada da USB çıkışı var, onu belirtelim. Ama Jump'ta sadece ön kısımda bulunuyor. Uzun kısa far asistanından bahsetmiştik, aracımızda bu var. Ama far sensörü bütün paketlerde varken yağmur sensörü Style paketle başlıyor. Levha okuma ise bütün paketleri de mevcut. Biraz da Style pakette bulunan farklılıklardan bahsedelim. Deri direksiyon Style paketle gelen özelliklerden bir tanesi. Style paketle beraber navigasyon da geliyor. Navigasyon, yani telefonunuzu bağlamazsanız bile navigasyonu kullanabiliyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde sorun yaşatmasa da bazı ara yollarda vesaire problem yaşatabiliyor. Biraz güncellenmesi gereken bir navigasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tek dokunuşla açılan sürücü camı. Yan tarafta yok, bunu belirtelim. Bu da Style'a geliyor yani. 4 camda tek dokunuş maalesef yok. Ön kol dayama. İçerisini gösterelim. Çok deri olmayan ama zemini kadife ile kaplı bir kolçak. Ön arka ayarı da mevcut. Makyaj aynası otomatik açılmıyor. Buradan bir düğmeyle açmanız gerekiyor. Sarı ışıklı bir makyaj aynası. Bu Style pakette geliyor. Jump'ta makyaj aynanız yok. Özellikle bayanların sevdiği bir araç olduğu için bence gerekli bir donanım diye hatırlatmak lazım. Dijital klimamız var. Şöyle gösterelim. Fiziki tuşlarla kullanılabiliyor. Buradan fan devrini, buradan sıcaklığı ayarlıyorsunuz ve tek bölgeli bir klima. Dijital olmasına aldanmayın. Sağ tarafta ayarlanabilir bir derece yok. Sürücü ne isterse siz ona tabi olmak durumundasınız. LED gündüz farları, LED ön ve arka stoplar, ön farlar ve arka stoplar düzeltelim. Onlar Style paketle geliyor. Sinyalli ayna Style paketle geliyor. Katlanır ayna istiyorsanız Elite paket almanız gerekiyor. Jant pakette 15 inç, Style'da 16, Elite pakette ise 17. Style ve Elite alışımlı jant kullanılırken diğerinde kapaklı bir jantla satın alıyorsunuz. Arka kamera ve arka sensör bütün paketlerde standartken ön sensör sadece Elite pakette var. Bence Style'da da en azından bir ön sensörün olması gerekiyor diye düşünüyorum. Style'ın bence en büyük numaralardan bir tanesi de zaten bu ekran kısmı. Eğer Jump alırsanız bu ekrana sahip olmuyorsunuz. Küçük bir ekran sizi karşılıyor burada. Kablosuz şarj sadece Elite pakette var. Style'da maalesef
kablosuz şarjımız da yok. Drive modların 3 farklı sürüş modu var. Spor, Eco ve normal mod. Bunlar paketin dışında sadece otomatik şanzımanla gelen bir özellik. Otomatik şanzımanınız varsa 3 modunuz da mevcut. Style pakette herhangi bir ambiyans aydınlatma yok. Ambiyans aydınlatma sadece Elite pakette var. Ön kısımda genelde sert plastik. Çok ekstrem bir trim sesi yok. Sadece bu göğüs kısmından ve bu yan taraftan ufak tefek sesler geliyor. Bu da sert plastiğin kullanıldığı bir araçta normal diye düşünüyorum. 1.78 boyum var ve sürücü koltuğu bana göre ayarlanmış. Yani çok rahatsız etmeyen bir diz mesafesi olduğunu söyleyebilirim. Tavan içinde hemen hemen yani böyle yarım karış kaldığını söyleyebilirim. Arka çok rahatsız edici değil. Bunu belirtmek lazım. Bu orijinal anahtarı, bu da onun yedek anahtarı. Yani çok güzel bir kutuda veriliyor. Bence çok kibar ve çok güzel. Kutuyu daha çok sevdim anahtardan. Karartmalı iç dikiz aynası ise sadece yine Elite'te olan özelliklerden bir tanesi. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, sunroof ve katlanır aynalar Elite'e ait özelliklerdir. Bu özellikle hem aracı düşünenler için Elite, Style ve Jump'ın da farklılıklarından bahsetmiş olduk kısaca.